Herkese merhaba. Öncelikle nereden izliyor olursanız olun, hangi ülkede, hangi şehirde, günün hangi saatinde bu satırları dinliyorsanız hoş geldiniz. Burası sadece bir kanal değil, bazen iç sesinin duyulduğu, bazen de kalbin sessizce konuştuğu bir alan. Burada anlatılanlar kimi zaman bir falın içindeki semboller, kimi zaman hayatın size fısıldadığı küçük işaretler, ama en önemlisi her şeyin merkezinde siz varsınız. Bu içerikler farklı kültürlerden, farklı inançlardan, farklı hayat hikayelerinden gelen herkes için bir ortak dili olma niyetiyle hazırlandı. Çünkü bazı duygular vardır ki dilini bilmeye gerek yoktur. Bir bakış, bir his, bir cümle yeterlidir. Eğer buraya yeni geldiyseniz hiçbir şey kaçırmış değilsiniz. Çünkü her video kendi zamanında kendi kişisine ulaşır. Belki bugün tam da sizin gününüzdür diyorum. Burada amaç gerçeği kesin bir dille söylemek değil, içinizde zaten var olan sezgiyi biraz daha görünür kılmak, kendinize daha yakından bakmanızı sağlamak, bazen bir ihtimalin kapısını aralamak diyebiliriz. Kısacası bu yolculukla birlikte herkes kendi iç dünyasında yaşıyor. İyi ki geldiniz diyorum. Şimdi burada öncelikli olarak fincanımızı açacağım ve yorumumuza başlayacağım. Şimdi şöyle bir bakıyoruz öncelikli olarak fincanımıza. Neler var, neler yok. Ben şöyle bir bakayım. Evet. Şimdi öncelikli olarak ben buradan başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu semboller birbirine bağlı. Bütün gibi sanki. Burada hem duygusal hem de yön değişimi içeren bir enerji var. Şimdi burada aynı zamanda bir ceylan, bir kalp ve bir çizme sanki görüyorum ben. Şimdi ceylan genelde zarafet, hassasiyet, temiz niyet ve hızlı ama dikkatli gelişen bir süreci temsil ediyor. Sadece boyun ve kafa kısmı gözüküyor. Bu belirginmiş o bir şekilde görüyorum ben burada. Bu konunun henüz tam tamamlanmadan zihinde netleştiğini ya da kişinin niyetinin daha çok düşünsel, duygusal düzeyde şekillendiğini gösteriyor. Yani henüz eyleme tam dökülmemiş ama akılda ve kalpte büyüyen bir durum söz konusu burada. Şimdi ceylanın ense kısmında bir kalp görüyorum ben. Arkadan gelen ama etkisi güçlü bir duygu bu. Birinin size karşı beslediği hislerin gizli kalması ya da senin fark etmeden taşıdığın ama aslında seni yönlendiren bir duygusal bağ anlamına geliyor. Kalbin içinin dolu, etrafının beyaz böyle çizgiyle olması saf, temiz niyetli ama aynı zamanda sınırları çizilmiş bir duyguyu anlatıyor burada. Yani bir aşk enerjisi olabilir ama netleşmemiş, korunaklı ve dikkatli saklanan bir his bu. Ceylanın boynunun üstünde olması ile alakalı olarak düşünüyorum. Şimdi boynunun alt kısmına geldiğimde ise burada sanki bir çizmeyi andıran bir figür görüyorum. Bu da farklı bir mesaj aslında. Hareket ve yol, çizme fal dilinde çoğunlukla yola çıkma, karar verme ve bir süreci başlatma veya mevcut düzeni terk etme
anlamına gelir. Boyun altına yerleşmesi bu figürün bu hareketin duygusal değil daha çok zorunlu bir karar ya da hayatın yönlendirdiği bir değişim olabileceğini gösteriyor. Şimdi buna toplu olarak baktığımda hem duygusal bir bağ, kalp, hem hassas bir kişi ya da durum diyorum Ceylan'a, hem de kaçınılmaz bir hareket, değişim var. Bu da çizme arkadaşlar. Yani falın burası şunu söylüyor. Bir duygu var, saklı ya da tam açılmamış. Ama aynı zamanda bu duygu veya bu kişiyle ilgili bir yola çıkma, uzaklaşma ya da yeni bir sayfa açma ihtimali de güçlü. Şimdi fincanın üst kısmında toplanmış bir kütle var. Genelde birikmiş enerji, ertelenmiş meseleler veya zeminde duran ama henüz açığa çıkmamış bir konu. Yani yukarıda anlattığım, bahsettiğim Ceylan ve kalp gibi daha duygusal, hareketli sembolleri altında daha ağır ve köklü bir mesele var canlarım. Bu kütlenin tam ortasında bir üçgen olması da çok önemli bir odak noktası bu. Üçgen sembolü genellikle üç şeyi temsil eder. Denge, yön ve seçim. Aynı zamanda üçlü bir yapı ya da üçlü bir yapıya da işaret ediyor. Yani üç kişi, üç konu ya da üç farklı ihtimal arasında kalınan bir durum gibi gözüküyor. Yani burada şöyle söyleyeyim. İki güçlü bir durum var. Birincisi, bu üçgen netleşmesi gereken bir karar noktası. Bu kütle de bu kararın uzun zamandır içte biriktiği ama artık şekil almaya başladığını gösteriyor. Yani ertelenmiş bir konu artık merkezinize oturmuş. Üçgenin ortada ve tam merkezde olması bu kararın tesadüfi değil, hayatın seni getirdiği bir odak olduğunu söylüyor. Yani kaçış yok. Konu seni bir noktada net bir seçim yapmaya zorlayacak. Şimdi önceki bahsettiğim buradaki sembollerimizle ben bunu beraber söylediğimde, mesela Ceylan hassas duygusal bir durum, kalp saklı ya da korunmuş bir his, çizme hareket, yol, değişim, bu birikmiş kütle arkadaşlar, birikmiş mesele, bu sürecin artık karar aşamasına gelmesi üçgende. Yani bu şekilde yorumlayabiliyorum bunu. Duygusal bir konu uzun süredir birikmiş, artık net bir karar noktasına gelmiş. Bu karar ve ya bir ilişkiyi şekillendirecek ya da bir yol değişimi başlatacak arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimde elinde sihirli değnek olan bir süliyet. Oldukça güçlü bir sembol bu arkadaşlar. Bakın şurada elinde bir sihirli değnek var sanki. Genelde doğrudan etki etme, yön verme ve kaderi şekillendirme anlamına geliyor. Bu sanki böyle tatlı cadı Samantha gibi tatlı cadı şeklinde hissettim ben. Sembolün enerjisini doğru yakaladığını gösteriyor. Burada korkutucu bir şeyden çok yumuşak ama etkili bir dönüşüm enerjisi alıyorum ben. Falda şöyle söyleyeyim.
Bu figür 3 şekilde yorumlanıyor. Birincisi kontrol ve etki gücü. Bu silüet senin ya da hayatına giren bir kişinin olayları doğrudan değil ama dolaylı yollarla yönlendirdiğini gösterir. Yani görünmeyen ama etkili bir el gibi düşünün bunu. Şimdi ikincisi dilek niyet enerjisi. Sihirli değnek çoğu zaman istenen şeyin şekillenmesi anlamına gelir. Özellikle önceki sembollerde işte kalptir, üçgendir, yoldur, çizmedir gibi zaten bu karar ve değişim süreci vardı. Bu figür o sürecin artık harekete geçebileceği gibi yani yeni düşünce ve gerçeklik dönüşümü olarak yorumluyorum ben bunu. Üçüncü koruyucu ama yönlendirici bir enerji. Cadı figürü burada negatif olarak değil, daha çok rehber gibi, sanki hayatın içinde seni bir yöne doğru iten, bazen fark etmeden seçim yaptıran bir akış var burada. Yani burası bize artık sadece düşünme ya da hissetme aşamasında değilsin. Bir şeyler olmaya başlıyor ve bu süreçte ya sen bilinçli olarak yön vereceksin ya da olaylar seni yumuşak ama net bir şekilde bir yöne taşıyacak arkadaşlarım. Şimdi bunun haricinde şöyle burada bir kuş figürü yine benim gözüme çarptı. Bakın diklenmiş havaya doğru uçan, çok güzel. Ben burada kapatayım bunu. Evet, şimdi burada dikkatimi dağıttı. Bu figürün hemen arkasında akışa yön veren bir enerji, yani bu süreci başlatan, hızlandıran ya da görünmeyen şekilde ilerleyen bir güç. Arkasındaki kanatlanmış, kanatlarını açmış, yukarı dikilmiş kuş. Bu çok güçlü bir yükseliş sembolü. Kuş burada sadece özgürlük değil, yükselme, sıçrama, kaderin yukarı çekilmesi anlamına geliyor. Kanatların açık ve yukarı yönlü olması bu konunun artık geri değil ileri gittiğini gösteriyor. Özellikle canlarım duygusal ya da hayat yönüyle ilgili bir yükseliş hamlesi diyorum ben buna. Cadı figürünün arkasında olması önemli. Bu yönlendiren enerji ardından gelen yükseliş sıralamasını veriyor. Yani bir şey önce tetikleniyor, sonra arkadaşlar açılıyor. Şimdi bu kuşun hemen altında ben bir çift göz görüyorum. Bu çok dikkat çeken bir sembol oldu bende. Şöyle söyleyeyim. Farkındalık, izlenme, sezilme, gerçeklerin açığa çıkması, bir çift göz olması ise iki farklı bakış açısı veya iki farklı kişinin durumunu takip ettiğini gösteriyor. Burada 3 olasılık çıkıyor arkadaşlar. İki kişi tarafından dikkatle bakılması, izlenmesi diyebiliriz buna. Ya da senin hayatında iki ayrı gerçekliğin farkına varman diyebiliriz. Ya da bu durumun gizli kalmayacak kadar görünür hale gelmesi canlarım bu arada. Şimdi bunun kuşun altında olması bu farkındalık yükselişten önce geliyor. Yani önce görülme, fark edilme, sonra yükselme sırasıyla. Görünmeyen bir etki başlatıyor sihirli figür. Bu etki bir yükseliş, açılım getiriyor kanatlı kuş. Ama önce bir fark edilme, izlenme, açığa çıkma süreci var. Bu da gözler. Bunu net bir şekilde görünür halde olması, ardından hızla yukarı yönlü ve değişim ve açılım başlıyor. Bu süreçte hem başka bir kişiler durumu çok daha bilinçli fark edecek aslında. Kuşun yönü tam yukarı. Çünkü bu da ayrı bir detaydır canlarım.
Şimdi burada şöyle yayılmış bir yay, gergin bir yay görüyorum ben burada. Ok. Oku da yayında, gördünüz mü, yayda oku da duruyor. Şimdi gerilmiş bir yay ve bu henüz çıkmamış ok sembolü, hatta daha orada duruyor, fırlatılmamış. Bekleme, hazırlık, an meselesi enerjisini taşıyor burada. Önemli olan şey ok değil, gerginlik hali burada. Gerilmiş yay bir sürecin artık tamamen hazır olduğunu ama son hamlelerin henüz yapılmadığını gösteriyor. Yani hayatında bir konu var, uzun zamandır birikmiş ve şekillenmiş ve artık fırlatılacak noktaya gelmiş. Şimdi okun henüz çıkmamış olması ise zamanlama henüz gelmedi ya da doğru an bekleniyor. Ama geri dönüşü olmayan bir hareket çok yakında. Yani o yaydan çıktıktan sonra geri dönüşü olmuyor. Buradaki sürekli geneli sürekli aynı yere çıkıyor. Bir konu uzun süredir olgunlaşıyor ve artık çok yakın bir anda harekete geçecek ama henüz bir saniyelik bekleme fazı var. Bunda genelde iki şey olur. Ya bir haber gelir ya da sen karşı taraf bir karar verip süreci başlatabilir canlarım burada. Her şey hazır ama ok daha çıkmadı. Yani kaderin en kritik saniyesi. Şimdi bu burada iri boynuzlu bu okla birlikte çıkmış. Aynı bölgede çıkmışlar. Burada bakın iri bir hayvan bu ve boynuzları olan bir hayvan. Bu gerçeklik, bir gerilim, güç, yönlendirme diyebilirim ben buna. Şimdi bu boynuzlu iri hayvan neyi temsil ediyor? Güçlü bir karakter, inat, kararlılık, koruyucu ama baskın bir enerjisi var. Bazen de otorite figürü, bir erkek enerji bu. Bir patron, bir aile büyüğü ya da güçlü bir kişi bu. Şimdi yayla aynı yerde olması burada kritik nokta. Yay zaten gerilmiş, atmaya hazır bir anı temsil ediyor. Boynuzlu hayvan ise bu anın güçlü bir kişi ya da güçlü bir irade tarafından tutulduğunu gösteriyor canlarım. Yani bir şey olmaya çok yakın ama bu süreci tutan, yönlendiren ya da geciktiren güçlü bir etki var burada. Burada iki olası yorum var arkadaşlar. Şimdi kontrol eden güçlü kişi enerjisi var. Bir kişi, erkek ağırlıklı bir enerji bu. Bu sürecin hızını belirliyor. Yani okun çıkması onun kararına veya hareketine bağlı canlarım. İkincisi içsel güç ve direnç. Bu hayvan senin iç gücün de olabilir. Yani sen aslında hazır olduğun halde içindeki güçlü taraf henüz zamanı değil diyerek süreci tutuyor da olabilir canlarım. Yani burada hazır ama güçlü bir irade, kişi ya da durum var. Okunun çıkacağı anı bekliyor. Yani kader var ama zamanlama kontrol altında. Çok güzel çıkmış. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Fincanımızın bu dip kısmı, fincanın dip kısmı çok aydınlık. Yani oldukça ferah duruyor burada. Bu
şöyle söyleyeyim, yoğun ve hareketli sembollerin arasında aslında en net ve en olumlu ana mesajlardan biri fincanın dibi, dip kısmı. Kaderin özü, nihai gidişat olarak kabul ediyorum ben bunu. Aydınlık çıkması arkadaşlar, temiz ve ferah. Ne kadar karmaşık semboller olursa olsun bu sürecin sonunda ağır bir kararlılık, kayıp ya da çıkmaz yok. Yani burada bir karanlık yok. Tam tersine netleşen ve rahatlatan bir sonuç var arkadaşlar. Belirsizlik çözülüyor. Aydınlık dip aydınlığı gizli kalan şeylerin açılması anlamına da gelir. Yani bu kadar çok göz, kuş, sihirli figür gibi sembollerin olması boşuna değil. Hepsi bir şeyin görünür olma ve netleşme sürecini anlatıyor. Kaderin tabanı temiz, öyle diyeyim size. Falın özü genelde iyi niyetli bir akışa işaret ediyor. Yani üstte gerilim var, yay boynuzlu hayvan, ama temelde kötü bir enerji yok. Bunu söyleyebilirim size. Şu anda gerilimler sonuçta karanlık değil, aydınlık bir netliğe bağlanıyor. Şimdi fincanımızı bitirdik, tabağımıza gelelim. Hatta şunu şöyle bir dayayayım ben. Olmadı. Evet. Evet, şimdi burada arkadaşlar çok büyük bir beden var. Bir kol burada, bir kol burada. Yalnız beden sadece telvelerle çizilmiş. Bedenin içi boş. Çok bembeyaz, yani aydınlık bir beden bu. Yani şimdi öncelikli olarak bu gözüme çarptı benim. Şimdi burada dediğim gibi içi boş ama genelde bu boşluk değil. Yükten arınmışlık, saf alan ve açıklık anlamına geliyor. Yani kişi ya da konu içsel olarak sıkışmış değil, gizli bir karanlık, baskı ya da ağır bir enerji taşımıyor. Daha net, sade ve temiz bir niyet taşıyor. Şimdi bu telvelerin etrafını, bu kollarını vesaire bedenini belirliyor olması ruhu, şöyle söyleyeyim, sen dolduruyorsun gibi duruyor. Bu şöyle henüz kesinleşmemiş bir kimlik, karar, süreç ama çevresi çizilmiş. Yani içeriği zamanla netleşecek. Yani bu bir tamamlanmış, gerçek değil, şekillenmekte olan bir karar alanı bu. Beyazlık güçlü, aydınlık enerji. Fincanın dip kısmındaki aydınlıkla birleştirdiğimde bunu çok net bir mesaj veriyor. Karanlık bir tablo yok, bastırılmış bir negatiflik yok. Sonuç tarafı temiz ve ferah gözüküyor arkadaşlar. Bu kadar sembol arasında en kritik denge şu: gerginlik ve hareket var ama özde karanlık yok. Bu çok önemli. Yani burası bize, bu fal şöyle söylüyor: bir süreç çok yoğun şekilde ilerliyor ama temeli temiz. Sonuçta yaptırıcı değil, netleştirici ve ferahlatıcı bir başlangıç var burada. Yani şimdi burada baktığımda yine burada bir erkek figüre benziyor bu. Bu bir erkek figür arkadaşlar. Şimdi fincanın uç kısmında bu. Erkek figür genelde karar veren kişi,
Süreci başlatan ya da geciktiren etki, güçlü irade, kontrol enerjisi, bazen de doğrudan hayatına etkisi olan bir kişi. Şimdi bu içi beyaz bedenle dış hatlar net, yani varlığı belli etkisini hissettiriyor, ama iç beyaz dediğimizde niyeti temiz, gizli ve karanlık yok. Zaten bu beyaz bedenin içinde çıkmış bu da arkadaşlar. Yalnız bu bedenin bir kolu çok daha uzun canlarım. Bakın şuradan şuraya kadar geliyor. Uzun yani. Etki alanı geniş ama kontrolü tek yerde olmayan bir enerji bu. Yani uzun kol olması, eylem, müdahale, uzatılan el, temas diyebiliriz buna. Bir şeye etki etme gücü diyebiliriz. Çünkü bir kolun diğer koldan daha uzun arkadaşlar. Bu olayları uzaktan da etki edebilme hali aslında bu. Bulunduğu yerden değil, dolaylı yollarla ve sürece müdahil aslında. Birine ulaşma, bir şeyi uzatma ya da bu süreci yönlendirme kapasitesi yüksek biri bunun, bu kişinin. Etki gücü var ama niyeti karanlık değil arkadaşlar. Müdahale var ama zarar veren bir kontrol değil yani. Daha çok bağ kurma, uzanma, yetişme enerjisi hissediyorum ben burada. Yani sadece duran biri değil bu. Sürece uzanan, etki eden ve bir noktada hamle yapma potansiyeli olan biri gibi duruyor burada. Doğrudan olmasa bile dolaylı şekilde süreci etkiliyor ve yakın zamanda bir temas, hamle, iletişim ihtimali çok yüksek gibi duruyor canlarım. Evet, bakın burada yine iki kişi karşı karşıya. İki kişi arkadaşlar burada bir konuşma yapıyor. Karşı karşıya iki kişi bir konuşma yapıyor ve bu konuşma tamamen etrafı aydınlık, güzel, temiz, ferah bir konuşma bu. Bu aşamada karşılıklı konuşma, netleşme, yüzleşme değil, anlaşma, ifade, gizli kalan şeyin açığa çıkması, iletişimin korunması veya yeniden kurulması anlamına geliyor. Karşılıklı oluyor olmaları, tek taraflı bir durum değil, iki tarafın da dahil olduğu bir süreç bu. Etrafı tamamen aydınlık olması, ortam konuşma, kavga değil, çözüm enerjili. Aydınlık ortam, gizlilik yok, netlik var burada. Duygusal karmaşa değil, kontrol altına alınmış bir süreç var. Yani böyle bastırılmış bir şeyin patlaması gibi değil. Çok olgun şekilde ifade edilen gerçekler diyelim biz buna. Uzun süre birikmiş, gerilmiş, hızlanmış ve sonunda karşılıklı bir konuşma ile netleşmeye dönüşüyor arkadaşlar. Belirsizlik iletişimle çözülüyor. Karanlık değil, aydınlık bir konuşma. Bunun haricinde bakın burada bir asa benim. Tam da arkadaşlar bu fincanın tam merkezinde bir asa var burada. Görüyor musunuz? Bakın incecik bir asa bu. Bu odak aslında. En odak yeri. Çünkü merkez, yani merkezde bu. Olayın merkezini, yani kalbini anlatıyor. Asa da otorite, yön verme ve kaderi şekillendirme gücü demek. Karar veren kişi, ana etki,
kontrol, söz hakkı, bu süreci başlatan veya bitiren güç. Bazen de kaderin düğme noktası, öyle diyeyim size. Bu merkezde olması çok önemli canlarım. Bu merkezde, yani yan detay değil. Tüm olayların etrafta döndüğü ama ana konu bu. Yani bu falın kalbinde bir karar ve bir kişi var canlarım. Yani diğer sembollerle de birleştirdiğimde erkek figürü ana kişi, etki ve hamle, yay var biliyorsunuz, an ve meseleydi bu da. İki kişinin konuşması, netleşme, gözler vardı, fark edilme, kuş vardı, yükseliş, aydınlık dip vardı, temiz sonuç. Asa da bu sürecin kontrol noktası arkadaşlar. Yani enerji değil, bir karar, bir kişi, bir irade yönlendirecek bunu. Yani olaylar kendi kendine değil, bir merkez güç tarafından şekillenecek. Bu fal artık duygudan çok yönlendirilmiş bir süreci gösteriyor. Ama önemli detay şu, dip aydınlık olduğu için bu kontrol enerji olumsuz değil. Daha çok netleştiren, toparlayan ve sonuca götüren bir süreç bu. Merkezde bir asa, bu hikayenin kader düğmesi. Şu an bir karar noktasında canlarım. Çok güzel. Falımız çok güzel çıktı bence. Evet, yorumlarımız, fincan ve tabak yorumlarım bu kadardı. Fincanda sürekli tekrar eden ana tema şuydu. Bu kişi erkek figür üzerinden ilerleyen güçlü bir ama temiz niyetli bir süreç var ve bu süreç bir konuşma ile, netleşme ile geliyor. Erkek figür uzun yol, asa, sürecin merkezinden etkili karar veren veya yön veren bir kişi var. Buraya kadar baktığımız tüm semboller ve aldığımız mesajlar bu fincanın kendi içinde tamamlanmış bir enerjiye sahip olduğunu gösterdi. Her şey kendi akışı içinde şekillendi. Anlatılacak olanlar anlatıldı ve yorumlanacak noktalar netleştirildi. Artık geriye sadece söylenenleri içimize almak ve yolumuza kendi sezgilerimizle devam etmek kalıyor. Bir başka fincanda, başka yorumlarda yeniden buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.